Her iz bir öykü, her öykü gerçeğin bir parçası. Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşen Türk askerlerinin mezarları nerede? Çanakkale'de, Galicia'da, Yemen'de ama bir de Çin'in komşusunda Burma'da yatanlar var. Ve onların hikayesini bugüne kadar neredeyse kimse anlatmadı. Mehmetçik kanını Galicia'da, Yemen'de akıttı. Neden akıttığını soranlar kaldıysa, Mehmetçik orada can verdi çünkü oraları vatan toprağı idi. Savunduğumuz her yer vatandır. Vatanı korumak uğruna aslında çok daha uzaklara, Çin'in komşusu Burma'ya, yani günümüzün Myanmar'ına kadar gitmiş ve Basra'yı savunurken esir düşen çok sayıda Mehmetçik, ismi haritalarda dahi geçmeyen Tayetmo denilen topraklarda bırakmıştık. Önce bilmeyenler için Burma'nın nerede olduğunu anlatalım. Bengal Körfezi ile Andaman Denizi'nin kıyısında Bangladeş, Hindistan, Çin, Laos ve Tayland'ın çevrelediği uzak bir memlekettir. Burma'da 55 milyona yakın insan yaşar, başkenti Rangun'dur ve iktidarda senelerdir askeri bir rejim vardır. Belki çoğumuza yeni bir bilgi olarak gelecek ama Birinci Dünya Savaşı sırasında Irak'ta savaşan askerlerimizin bir kısmı daha sonra Burma'ya kadar gitmişlerdi. Askerlerimiz neredeyse dünyanın öbür ucunda bulunan bu diyarlara vatanlarını savunma uğruna ama maalesef savaş esiri olarak gitmiş ve bazıları orada can vermişti. Biz Birinci Dünya Savaşı'nda imparatorluğun dört bir tarafında açılan cephelere ordular sevk etmiştik. Bazı ordu kumandanlarının seçiminde askeri yetenek değil, iktidardaki İttihat ve Terakki Partisi'nin siyasi tercihleri rol oynamış ve kimi yenilgilere de bu yüzden uğramıştık. Irak, özellikle de Basra tarafları işte böyle siyasi tercihlere sahne olan cephelerden biriydi. İmparatorluğun güçlü adamı Enver Paşa, Irak'ın güneyini İttihat ve Terakki'nin itimadını kazanmış parti mensubu genç bir binbaşıya emanet etmişti. Süleyman Askeri Bey'e 31 yaşındaki binbaşının rütbesi 1915'in ocağında yarbaylığa yükseltildi ve o gün hem Basra valiliğine hem de Basra'daki 28. Fırkanın kumandanlığına tayin edildi. Daha sonra Irak ve havalisi umum kumandan oldu. Genç yarbay gayet vatanseverdi ama Irak gibi geniş toprakların kaderine hakim olacak kadar tecrübeli değildi ve daha da önemlisi hemen bütün iddiatçılar gibi hayalperestti. Arap aşiretlerini İslam Birliği şemsiyesi altında birleştireceğine inanıyor, İngilizleri Basra'dan bu aşiretlerin yardımıyla süpürge sopasıyla kovacağım diyordu. 12 Nisan 1915 günü kendisinden kat kat üstün İngiliz birliklerine saldırdı. Basra yakınlarındaki Şuaybe de Bercisiye ormanının çevresinde 3 gün boyunca şehit verdik ve İngilizler birliklerimizin neredeyse tamamını imha ettiler. Süleyman Askeri Bey hatasının farkına ancak o zaman varabildi. Ama hayalperestliği ölçüsünde namusluydu, cezasını bizzat vermesi gerektiğini düşündü ve 14 Nisan günü tabancasını şakağına dayayıp tetiği çekti. İttihatçılar Süleyman Askeri Bey'den sonra Mustafa Sufi Bey adındaki tecrübeli bir albayı Basra'ya vali vekili yaptılar. Sufi Bey artık sadece birkaç bölükten ibaret kalmış olan 8. Fırkanın başına geçip İngilizlerin vurduğu Kurna'yı savunmaya koştu. Aylarca direndi, mermisi bitmiş 2 sahra topu kalana kadar savaştı ve her şeyi tükenince mecburen teslim oldu. İstanbul, Basra'da esir düşen birliklerin akıbetinden haftalarca haber alamadı ve askerlerin nerede oldukları ancak ailelerine gelen ve üzerinde P.O. Retired Prisoner of War yani savaş esiri damgası bulunan mektuplar sayesinde öğrendi.
Mektuplar çok uzak bir diyardan, Burma'dan yollanıyordu. İngilizler Sufi Bey ile askerlerini idareleri altında olan Hindistan'ın o zamanki eyaletlerinden birine Burma'ya götürmüş, ismi haritalarda bile geçmeyen Tayetmu diye bir yerdeki esir kampına koymuşlardı. Basra Vali Vekili Albay Sufi Bey'in esaret numarası 59'du. Yanında kendisi gibi savaş esiri olan 1000 civarında silah arkadaşı daha vardı ve Tayetmu'da sadece 18 ay yaşadı. 1916'nın 15 Haziran'ında bir beyin kanaması neticesinde hayata veda etti ve Tayetmu kampında bulunan çok sayıda Mehmetçik de daha sonra kumandanlarını takip ettiler. Hepsine Müslüman adetlerine göre dört dörtlük bir cenaze merasimleri yapıldı. İngiliz askerleri tabutlarına selam durdular ve kampın bir köşesine defnettiler. En uzak şehitliğimiz. Türk savaş esirleri Tayetmu kampında çile çekip can verirken İngiliz birlikleri kuzeye, Bağdat'a doğru ilerlemeye başladı. Enver Paşa hatasını fark etmiş, Irak'taki birlikleri az da olsa güçlendirmişti. İngilizler 1915 Kasım'ında Kuttülamare'de kuşatıldılar ve General Townshend 1916'nın 29 Nisan'ında 12.000 askeriyle Halil Paşa'ya teslim olmak zorunda kaldı. Ama gene hata yaptık ve Kuttülamare zaferinden istifade edemedik. Irak'taki bazı birliklerimizi durup dururken İran'a kaydırdık. Bağdat yolunun korumasız kaldığını fark eden İngilizler 1917 başında yeniden ilerlemeye başladılar ve Bağdat 1917'nin 11 Mart günü İngilizlerin eline geçti. Tayetmu kampına kapatılan askerlerimizden sağ kalmayı başaranlar evlerine ancak 1918'de Mondros'taki o meşhur mütarekenin imzalanmasından sonra dönebildiler ama orada can verip şehit olanların mezarları kampın bir köşesinde kaldı.